Trader kanalından herkese selamlar sevgili dostlar. Bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Benim işleme giriş taktiklerimden birisi var biliyorsunuz. Kanalı takip ediyorsanız Fibonacci ile 786 bölgesinden işlem kovalıyoruz. Bu taktiklerimizden sadece bir tanesi. Bunu kolaylaştıracak bir indikatör vereceğim size. TradingView'de var. Güzel bir indikatör yazmış arkadaşımız. Teşekkür ederiz. Gayet de hoşuma gitti. Bunu pratikçe grafikleriniz üzerinde hızlıca görmek için ekleyebilirsiniz. Bu benim yazdığım indikatörlerden birisi değil ama biraz inceledim. Çok güzel sonuçlar veriyor. Şimdi bizim taktiğimiz neydi? Kısaca ondan bahsedelim. Aramızda katılmak isterseniz Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada güzel işlemler paylaşıyoruz. Kemik bir kadro oluşuyor. Orada güzel bir bağ kurduk. Eğitimlerimizden de yararlanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bu işi gerçekten sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde keyif alarak yapmak istiyorsanız aramıza katılın arkadaşlar. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Videolarımıza bir beğeni, yorum verirseniz bu tarz videoların daha sık geleceğini söyleyebilirim. Hepimiz beraberiz, kazanmak istiyoruz. İçimizden ne geliyorsa o şekilde biz kendi işlemlerimizi nasıl alıyorsak bu şekilde sizlere de anlatıyoruz. Burada bizim için önemli olan şey şu arkadaşlar. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada aldığımız işlem stratejilerini, taktiklerini anlatıyoruz. Ve bunların eğitim olarak da almak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Şimdi bu videoda benim stratejilerimden birisi şu. Bir market yapısının değiştiğinde veya trend kırılımları gerçekleştiği zaman değerli arkadaşlar bir Fibonacci değeri kullanıyorum ben. Ayarlarıyla beraber bunu videolarda çok kez verdim. Şimdi geliyorsunuz bakın coin düştükten sonra bir market yapısını yani bir yapıyı değişiklik söz konusu oluyor bakın burada. Nedir? Bir market kırılımı defalarca bu bölgelerden yaşanıyor. Market kırılımı nedir? Son düşüşe sebep olan tepenin aşılmasıdır. Yani daha doğrusu şuralarda bunun aşıldığını ve kırılım geldiğini görüyoruz. Burada ne yapıyordum ben? Özel ayarlarını kullandığım Fibonacci'yi alıp bu dip bölgesinden tepe bölgesine çektikten sonra 0.786 bölgesinden işleme giriyoruz. İsterseniz tam bunun üstünden girin, isterseniz şu araya bir bant çizin. Bu kullandığımız ayar 707 bölgesiyle 786 bölgesinden işlem almak oluyor. Burada en sağlıklısı 786'ya temasla işleme girmektir. Şimdi Fibo'yu bunun karşı ikizine kadar kârı tutmanızı tavsiye ediyoruz. Ama burası önemli bir direnç noktalarından birisi olduğu için burada kâr aldığımız bir bölge olmalı diyorum. Şimdi gelelim bu Fibonacci ayarları benim kullandığım kendi özel ayarları. Çünkü karşısında ikizleri de var bakın. Eksi 786 işte altın oran dediğimiz 0.618 bölgeleri falan. Buradan işlem genelde geçmişte alıyordum ama bu bölgenin daha sağlıklı çalıştığını test ettik, onayladık ve işlemleri buralardan kovalıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi şurada hemen bunu bir sildim. Baktık. Gördüğünüz üzere burada işlem yüzde kaç karla şu an itibariyle bakın şu bölge tam. Bu bölgeden yüzde 67'ye varan, yüzde 75'e varan bir yükseliş sergiliyor. CYS USDT coin'de bu taktik, bu strateji işlemiş ve güzel bir yükselişe e, sağlamış bize. Gelelim başka bir coin'e. Şurada bakın dikkat ederseniz bu coin'de işlemdeyim bu arada. Eden Coin'de buradan bir işlemimiz var ve buradan %30'luk bir yükseliş sergiledi şu an itibariyle. Tabi burada bir kar satışı yapmıştık direnç bölgesi olduğu için. Burada bir RSI'nin soğuması lazım. Şu bölgenin üstünde kalıcılık sağladığı sürece şuraların üstünde düzeltme buralara kadar gelebilir. Hedefi burasıdır veya bu bölgelerdir. Bunu da kan kutusuyla ölçüyoruz. Bunlara da defalarca kanalımda anlattığım videolar var. Şimdi burada nasıl yaptık? Burada bakın işleme giriş için Fibonacci yine aldık. Bu dip bölgesinden tepe bölgesine çektiğimizde yani bu yükselişe sebep olan dip bölgesi aslında şurası. Buradan çektiğim zaman bu bölgenin arasında işlem aldık. İşleme girdik. Daha doğrusu Telegram grubunda sorduklarında iki coin sormuşlardı. Bir tanesi buydu. Ben o coin'i tercih etmeyeceğim, bunu tercih edeceğim demiştim. Çünkü bu daha güzel görünmüştü ve buradan şu an itibariyle işlemde kar aldığımız bölgeye kadar %23'lük bir yükseliş ve %30'luk bir yükseliş maksimum sergilemiş oldu. Yine bakın 786 bölgesi bizim işimizi gördü. Buradan indikatörü anlatmadan önce stratejimizi konuşuyoruz. Burada bakın 4 saatlik zaman dilimindeyim. Market yapısının kırıldığı bölge şuralar.
Bakın son düşüşe sebep olan tepe aşılıyor. Fibonacci'yi alıyoruz. Bu dipten bu tepesine düzeltme gelen bölüme atıyoruz ve bu 707 bölgesiyle 786 bölgelerinden işlemi kovalıyoruz. Bu bölgeye geldikten sonra bakın karşı ikizi olan demiştim. Bölgeye kadar karı tutmamız gerekiyor. Ya da işte işlemi oraya kadar takip edebilirsiniz. Tabii gerekli şartlar gerçekleşince üstlerinde işte kırılımlar gelince veya yeni TP'ler e, yükseliş bölgelerini aştıkça işleminizi takip ettirebilirsiniz. Stop yükselterek bunun stop yükselterek götüreceğiniz bir indikatör de kullanabiliriz. Eğer yorum bölümünde yazarsanız onu da anlatırız. İşleme girdikten sonra buradan nasıl buraya kadar sağlıklı bir şekilde işlemi stop yükselterek takip edirsiniz anlatırız. Bu işlemde de yine Telegram grubunda vermiştim. Arkadaşlarım birçoğu işlemde burası zaten şu an itibariyle TP'sini karşıladı. Güzel bir işlem oldu. Bu da bu şekilde bakın ben şu an kendi stratejimi Fibonacci'yi kullanıyorum. Bunu size indikatör halinde verip bu bölgeleri gözünüzün önünde olup bir saatlik 4 saatlik zaman dilimlerinde buralardan işlem almanız gerektiğini göstereceğim birazdan. Bir tane daha örnek verelim. SKY coin'den sonra bir de River var bizim için. Bakın dikkat ederseniz bunu zaten ben buradan Telegram grubunda vermiştim. 8.30 bölgelerinden long açmıştık. 8.30'dan 20 dolara gideceğini söylemiştim. Güzel de kazanç sağlayan oldu. Kendim de dahil. 8.30 bölgesi bakın şu bölgelerde. 8.30'dan sonra 9.60 bölgesi üstünde kapanışlar gelirse yükselişimiz 20 dolara kadar gider demiştim. Adım adım da götürdük. Güzel bir yükseliş sergiledi. Bu coin gördüğünüz üzere 20 dolar TP'si vardı bende. 20 doları zaten rahatlıkla gördük. Şimdi gelelim indikatörümüzü anlatalım. Bu indikatörü seri bir şekilde nasıl kullanacaksınız? Hemen gelelim örnek coinlerimize de. Şimdi arkadaşlar TradingView'e geldiğinizde komut dosyalarında favorilerime ekledim. Şunu yazalım. Bakın Price Action Fibonacci artı yani retestler, onaylar gelen bölgede Trend Crypto diye bir arkadaşımız yayınlamış. Gayet de hoşuma gitti. Güzel de bir indikatör. Bunu ekliyorsunuz favorilerinize. Favorilerinizden buraya geldiğinizde bunu açıyorsunuz. Şimdi bizim kullanışımız nasıl? Bakın arkadaşlar 4 saatlik zaman dilimindeyim. Gördüğünüz üzere benim Fibonacci seviyelerinin aynısını hemen hemen burada çizmiş durumda. Gördüğünüz gibi 786 işte 618 gibi gösteriyor. Biz nasıl yapıyorduk? Bu yükselişe sebep olan dipten Fibo'yu alıyorduk elimize, çiziyorduk. Ve bu bölgelerin ikizi çizili değil bu arada. İkizi bu taraflarda bende çizili. Tabii ki siz burada nasıl işlem yapacaksınız? Şöyle ben genelde bu stratejiyi bu 786'da alıp 236 bölgelerinde satıp kar alan birisiyim. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Eğitimlerde de sıklıkla bahsediyorum bundan. Şimdi bizim Fibonacci'mizi artık silelim ve o bölgenin üstünde olduğunu görelim. Bakın örtüştüğünü gördünüz. Bizdeki 786 ile oradaki 786 aynı. Sadece çizimden kaynaklı bir fark var. Hem trend yapılarını çiziyor, hem yükselişi hem bölgeleri belirliyorsunuz. Mesela burada bakın şimdi silelim. Diyor ki bu yükseliş geldi 4 saatlik, 1 saatlik zaman dilimlerinde de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Al bölgeleri zaten bu şekilde daha önceki direnç bölgeleri kırıldıktan sonra grafik bunun üstüne de yatabiliyor. 786'ya gelmeden kalkmış mesela ama buradaki önemli bir bölgenin destek olduğunu görüyorsunuz. 4 saatlik zaman diliminde izlerken bakın bu coin yukarıya doğru yükseliyor. Buralarda long pozisyonlarına girdikten sonra pişman eder insanı. Biraz geri çekilmeleri yani bu bölgelere gelmesi lazım. Ki gördüğünüz üzere 786 bölgesine geldiği gibi buradan bir kalkışmasını yapıyor ve bu kar oranını siz yakalamış oluyorsunuz. Tabi burada 236'da bir kar satışı yapıp daha sonra işleminizi tutabilirsiniz giriş noktasına stop çekerek. Daha sonra da sıfır bölgeleri veya daha yukarılara taşıyabilirsiniz. Bu kullandığım Fibonacci ayarlarını çektiğim videolar var. Kanalda bulabilir. Siz de ayarlarını yapabilirsiniz. Gelelim bir başka örneğe yine. Bakın burada ne yapıyor? 4 saatlik zaman diliminde tabii bizim şu anki üzerinde çizili olan Fibonacci'mizi kaldıralım. Ne yapıyor? Bu yükselişin 786 bölgeleri buralara tekabül ediyor. Fakat bizim çizdiğimiz bölgede buradan çizdiğimiz için biz tam buraya oturmuştu. Bu bölgelerden işte 700, 618, 786 bölgelerinden kalkacağını düşündük. Buradan bir tepki yükselişi yapıp tekrar döndüğü bölgede de işlem alınabilir. Tabi burada öncesinde anlatalım. Burada bakın ne yapıyoruz? Bunu ben bir sileyim kullandıklarımı.
Şimdi buradaki yükselişin dikkat edin. Bakın dipten tepesini çiziyor ve 786. Ben genelde şunu yapıyorum. Biraz daha aşağılara sarktığı zaman bu 786 ile bir noktasına bir bant çizip bu bölgeyi takibe alıyorum. Bu bölgeden tutunup tekrar gelip bakın ne yapıyor? Şuradaki yükseliş dalgasında bana yakalatmış oluyor. İsteyen bunu da kullanabilir. Şu bölgeye kadar pozisyonu tutabilirsiniz bakın. 236 bölgesi benim genelde TP aldığım bölgelerdir. Buradan tekrar yükseliyor. Bu 618 ile 786 arasından tekrar bir dönüş sergiliyor. Tabii piyasanın yapısına, dinamiklerine de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bu bölgeden çok güzel hareketleniyor gördüğünüz gibi. Alım bölgeleri yani bunun RSI'nin soğuduğu bölgeler diyebiliriz. Bir başka örneğimize geçelim. Bakın burada da bizim Fibonacci ayarlarımızı silelim. Burada ne yapıyor? 4 saatlik zaman diliminde bir yükseliş yaptıktan sonra 618 bölgesinden yükselmiş ama bunu 1 saatlik zaman dilimlerinde kontrol ederken daha sağlıklı yerlerden pozisyona dahil olacağınızı düşünebilirsiniz. Mesela bakın daha önceki yapısında sürekli yukarı yönlü bir şey var. Bir de trend çizmiş. Bu trend kırılımıyla yükseliş geliyor ve RSI'nin soğuduğu bir bölgedeyiz. 786 ile bir bölgesine buranın önce şu yükselişi anlatıyorum. Çizdiğimizde buradan bir ihlal yapsa da yukarı doğru hareketlenip tekrar buraya oturduğunu görüyoruz. Buradan grafik yükselmiş ve güzel bir kar vermiş. Tabii bunu 15 dakikalıkta, 1 saatlikte, 4 saatlikte kullanabilirsiniz. En iyi kullandığınız grafik ya da coin takibinizde olan coin nerelerden tepki veriyor bunu ölçüp buna göre de işlem alabilirsiniz. Mesela bakın ilk hareketlenmenin başladığı yerde 4 saat 1 saatlik zaman diliminde bu dipten bu tepeye gelince düzeltmesi 786 üzerinde çok güzel olmuş bakın burada. Ve buradan işleme giren bir insan şu an itibariyle gerçekten düzeltmeler gele gele gitmiş. Coin'i buradan longladığın zaman stop yükselte yükselte götürebilirsin. Şu an itibariyle buradan %21'lik bir kar verdiğini görmüş oluyoruz. Bir diğer örneğimize gelelim. Bir diğer örneğimizde mesela bakın buradaki kısa zaman dilimlerine indiğimiz zaman 4 saatlik zaman dilimlerine indiğimizde buralarda bir bölge verecek bize. Bu River Coin'de buradan bir dalgalanma vardı zaten. Buranın şuradan long pozisyonuna giren birisi olarak söylüyorum. Buradaki yükselişin düzeltmesinin 786'sının geldiği bölge aralığının nereler olduğunu görüyoruz. Bakın buradan da zaten 11 dolarlara 10 dolarlara dikkat edin demiştim. Bu bölgeden güzel bir yükseliş hareketi yapmış ama buranın önemli bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. 14 dolarların üzerinde tutunduğu zaman bu coin'in hedefinin şu bölgeler olacağını, 18'ler olacağını yine söylemek çok çok mümkün olur. Ne yapıyoruz? TradingView'de işte fark etmiyor bakacağınız coin. Örnek vermek gerekirse bakın burada da bir yapı vardı ve bu yapının işte 4 saatlik zaman diliminin 786 bölgesiyle bir bölgesinin olduğu aralıktan bir pozisyon denedik. Ve bu pozisyon şu an itibariyle karlı duruyor. İşlemin yüzde kaç kârda olduğunu söyleyebiliriz. %5'lerde, %6'larda kârda duruyor. Mesela bakın daha önce de geçmişte şuradan temizlersek bir yükseliş var. Bu 4 saatlik zaman dilimi. Bu yükselişte market dediğimiz kısım yani son yükselişe sebep olan tepeler buralar ama son düşüşe pardon. Şuralarda da var tabii 4 saatlik zaman diliminde buralarda da var. Buranın yukarıya doğru kırıldığını gördüğümüzde ki önemli dirençlerden biri bakın sürekli fitil bırakarak gitmiş. Kırılım geliyor. Acele etmemize gerek yok. Bunun geri dönüşünde 786 bölgesi burası. Dediğim gibi daha sağlıklı olması için ve daha iyi yerlerden işleme giriş için bu 786 ve kalkışma hareketinin başladığı bir noktasında yani şu dipten bir bant çizdiğimizde bu orta noktasından işleme girip bu ölçünün 236'sı burasıdır. Burada işlemi kapatmanızı tavsiye ederim ya da kar almanızı. Yani baktığımız zaman %10'luk bir yükselişe karşılık geliyor. Burada da aynı şekilde yine tekrar devam ederken bir yükseliş gelmiş. Düzeltme hareketi bu bölgelerin olduğu kısma olmuş. Zaten işlemimizi alırken de bu şekilde değerlendirdik. Bu bölgenin bakın altına sarkıyor. Üstüne tekrar oturuyor. Tekrar bu orta banttan işleme aldığımızda 236 bölgesine şurasına kar satışı yapılabilir. Bakın bu zaten milimetrikte oraya değdiğini görüyoruz. %6,45'lik bir kar vermiş oluyor. Hangi coin'e bakarsanız bakın mesela örnek vermek gerekirse burada bir yükseliş sergiliyor. Şuna dikkat edin. Burada 4 saatlik zaman diliminde bir kalkışma var ki gayet güzel bir
Dent Coin'de yükseliş yakalanıyor. Bu yükseliş yakalandı. %262'lik bir yükseliş dipten. Peki buranın 786'sı nereye tekabül ediyor? Bu bölgelere falan tekabül ediyor. Tabii bu 618 ile 786 bölgesinden işlem almayı düşünürseniz, ki burada zaten ben geçmişte başka bir yerden ölçüm yapmışım. Bakın burada. Buradan zaten çok güzel bir hareketlenme tekrar yaşamış. Yani 236 bölgesini deneyebilir mi bakacağız ama buradan da zaten %54'e varan makul bir yükseliş sergilemiş. Bu pozisyonda değerlendirilebilir. Önemli noktalardan birisi, yine söylediğim gibi, şu bölgeye bir bant çizmek. Geniş bir aralık burası, dikkat ederseniz. Bu bölgelere geldiği zaman tekrar bir daha long pozisyonu denenebilir. Burada zaten harekete geçtiği bölge 618 ile 0.786 bölgesi olmuş. Zaten önemli bir nokta olduğunu da şuralardan söyleyebilirim. Bunu alma fırsatım olmadı. Kaçırdım, bir anda yükseldi ama yine de güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bakın, bu bölgenin üstüne attığında zaten anında fırlamış ve oradan fırladığı yerden %44'e varan bir yükseliş sergilemiş diyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Aramıza gelebilirsiniz, tanışabiliriz. Aldığımız işlemleri, grafikleri birlikte yorumlayabiliriz. Güzel bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir başka videolarda bu taktiği beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.